Merhaba, merhaba. Biliyorum. Uzun bir süredir yoktum ama işte buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Şimdi bugün pazartesi. Almanya'da Whit Monday. Dini bir gün, resmi tatil, ulusal tatil. Marketler kapalı, insanlar işe gitmiyorlar. Ama hava güzel ve hava bugün bayağı 20 derecelerde. Ve insanlar dışarıda. Ben de bir saate kadar durabildim. Ondan sonra ben de attım kendimi dışarı. Şimdi hem biraz dolaşalım, biraz Berlin'i gezdireyim size. Tıpkı bir Berlinli gibi, bir Berliner gibi parka gidelim. Ters ışık mı geliyor? Göremiyor musunuz beni? Böyle daha mı güzel? Hem bir parka gidelim hem de biraz laflayalım, biraz konuşalım. Şimdi Almanya'da özellikle Berlin'de insidans değeri bayağı düştü. Eğer insidans değeri 100'ün altına inseydi kapanmalardan geri adım atacaklardı. Şu anda insidans değeri Almanya'da, Berlin'de 50-60 civarında. Güneşi arkama aldım gidiyorum, o yüzden her yer muhtemelen karşı kaldırıma mı geçsem acaba? Neyse biraz buradan gidelim. Yani uzun lafın kısası diyeceğim o ki insidans değeri düştü, vaka sayıları azaldı Berlin'de, dolayısıyla her yer açıldı şimdi. Bu Berlin'de restoranların dışarıdaki masalarına müşteri alabilecekleri anlamına geliyor. Hava da güzel, insanlar da bunalmış durumda, başta ben. Dolayısıyla herkes dışarıda. Bir de burada hızlı test dediklerini ücretsiz yaptırabiliyorsunuz Almanya'da. O yüzden insanlar, bakın mesela şurası bir apotek, yani eczane. Önünde kuyruk var. Çünkü orada test yapılıyor. Kırmızılı arkadaşım girmesin önüme. Böyle test merkezleri var. Birkaçını gösteririm şimdi size. Türkiye'de halk ekmek büfesi açalım açmayalım tartışması var. Burada da her sokakta neredeyse test merkezi açıldı. Kimisi çadırda, kimisi restoranları kapatıp test merkezine çeviriyorlar. Çünkü restoranlar iş yapmıyor ama test merkezleri ağzına kadar dolu. Bu cadde benim sevdiğim bir cadde. Niye biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Sağlı sollu ağaçlar var ve bisiklet yolu var. O yüzden bu cadde benim favorim. Favorilerimden bir tanesi. Şimdi ben gelen geçen arabaların gürültüsünden kendi sesimi zor duyuyorum bazen. Umarım siz beni sorunsuz duyuyorsunuzdur. Eğer duyuyorsanız bu yaka mikrofonum sayesinde, böyle bir sürmeyeyim fazla. Şöyle böyle neredeyse 8-9 aydır bu kamerayı kullanıyorum, Osmo. Bayağı da ilgi çekiyor. Biraz önce kırmızı ışıkta bir hanım sordu bana bu kamera nedir diye. Beğenmiş artık, nesini beğendi bilmiyorum. Biraz önce bir görüntü çektim. Yani az önce şimdiye kadar izlediğiniz görüntülerin bir benzerini çeke çeke geliyorum. Tabii insanlar da geçiyor görüntünün önünden. Önüme 2 tane bisikletli geldi. Bir kadın bir adam. Ondan sonra bir şeyler söylüyor. Bir kulak verdim ki biraz önce bizi çektiniz. Lütfen siler misiniz diyormuş. Ya da sil mi diyor. Sil, böyle bir hani biraz hani niye çektin gibisinden tepki gösteriyor. Yanında da bir kadın var. Yaşça işte 35-40 arası ikisi de. Dedim evet çektim. Ne istiyorsun? Sil onları dedi. Silmeni istiyorum dedi. Şimdi ne diyeceksin hani niye? Bana açıklar mısın? Hayır silmiyorum falan desen tatsızlık çıkacak. Şu güzel günü mahvedilecek. Ondan sonra tamam dedim, peki siliyorum. Yanındaki kadına söyledi, sen bakar mısın benim gözlüğüm yok dedi. Ondan sonra kadın eğildi böyle. Ben
Ben görüntüyü buldum. Sildim. Önce bir oynattım. Bakın buradasınız dedim. Evet dedi. Bunu silelim dedi. Sildim. Sebebini bilmiyorum. Artık hani beraber görünmemeleri gereken bir insanlar mı bunlar? Yoksa sadece kişisel gizlilik, mahremiyet için mi sildirdiler? Orasını bilmiyorum. Ama gelin biraz bu konuyu konuşalım. Ama ikinci sebepse, yani sen bana sormadan beni çekemezsin diyeyse, ben buna karşıyım abicim. Ben buna karşıyım. Ben dürbün kurup senin evine, mahremine kamera doğrultmuyorsam, burası kamusal alan hani, veya gelip gözüne kamerayı tutmuyorsam, ki bu da sadece hani nezaketsizlik olur. Karşıdakinin hani rahatını bozmak olur. Eğer böyle bir şey yapmıyorsam, yani şurada insanları, şurada bir görüntü çekiyorsam herkese tek tek sormak bana göre yapılacak şey değil, iş değil. Tekno Seyir kanalında Levent Pekcan bu konuyla ilgili çok şikayet belirtir. Ama şöyle, yani ona göre, bu arada kendisini de çok severim. Her haftada muntazam izlerim, dinlerim. Ona göre çekemezsin arkadaşım, ben izin vermeden yapamazsın, koyamazsın, başkasının fotoğrafını internette yayınlayamazsın der. Tamam, görüşüne saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Ama katılmıyorum. O fazla bir korumacılık ya da hani... Gene bir laf attı, mini kamera diye. Yani bu böyle bir sıkıntılı bir iş. Beni çekme, beni şey yapma. Var, benim bazı arkadaşlarım var, bazı tanıdıklarım var. Kamerayı görünce direkt arazi, hemen kaçıyorlar. Anlayamıyorum. Bazı kız arkadaşlarım var. Ay şöyle mi çıktım, ay böyle mi çıktım, ay bir daha çek, ay şöyle, şuram şöyle çıktı bir daha çek falan. Peki. Veya böyle sokakta işte çevirip bizi sil, bizi şey yapma, çekme diyenler var. Gerçi bizi niye çekiyorsun, bizi sil diyen olmadı da dükkanda bazen hani örneğin menüyü çekiyorum, dükkanın ambiyansını çekiyorum. Hop ne yapıyorsun, çekme bilmem ne falan, kapat kamerayı falan diye tepki gösterenler oluyor. Abi sinir oluyorum. Bazen orada tepki vermiyorum. Tepki veremiyorsunuz hani. Şimdi sonuçta burada göçmensiniz, tamam mı? Hani ne söyleyebilirsin? Sorun çıksın istemiyorum. Tamam, çekme diyoruz, çekmiyor. İndiriyorsun yani, illa hani gıcıklığına kamerayı adama doğrultacak halin yok. Bir kere şeyde olmuştu. Elif'le gittik bir yere, bir kafeye oturduk. Ben içeriden kahveler almaya girdim. Hoş bir ortamı var kafenin. Böyle sıcak küçük bir kafe. Mini, yani gayet salaş bir yer. Tam Berlin tarzı. Ondan sonra ya dedim ne güzel. Hatta buradan videoma malzeme çıkar dedim. Bunu çekeyim dedim. Çekmeye çıkarttım telefonumu. Etrafı çekiyorum falan. Adam bir tepki gösterdi. Barın arkasındaki kahveyi hazırlayan adam. Ondan sonra sanki böyle hani Meksika'dan Amerika'ya göçmüş göçmen de hani hiçbir yerde gözükmemesi lazım. Görünürse ya da aranan bir suç, azılı suçlu da hani sanki onu deşifre ediyormuşum gibi. Öyle bir tepki gösterdi ki hani hop ne yapıyorsun sen falan. Sen ne dersin hani tezgahın arkasından uzandın da kasadan para aşırıyorum sanki. Ondan sonra ne yapayım? Durdurdum kamerayı. Orada tepki vermiyorum. Sonra da sinirleniyorum kendi kendime. Lan keşke şu kafasına fırlatsaydım kamerayı falan gibisinden. O kadar agresif bir insan da değilim de hani insan tamam mı saçma oluyor. Arkadaşlarım da az önce bahsettiğim sebeplerle karşı çıktıklarında şimdi şeyi tahmin edebiliyorum. Alta aşağıda yorumlarda işte ya o öyle değil böyle işte kimseyi zorla çekemezsin de bir zorla çekmiyorum kardeşim de yani bu aşırı güvenlik ya da işte gizlilik, mahremiyet şeyi bu aşırı. Dediğim gibi kimseyi kameramla gözetim altına almıyorum ya da ne bileyim böyle bir şey. Kimsenin evinin içine kamera yerleştirmiyorum, mahremiyine girmiyorum ama dışarıda, kamusal alanda görüntü çekmem de tabii şey olmaması lazım. Benim için böyle arkadaş. Ben de bunu savunuyorum. Birisi bana tepki gösterdi de işte böyle hani tepkiyle söylediğim şeyler değil. Ne zamandır düşünüyordum ama bugüne kısmetmiş böyle paylaşmak. Sizlerle, dünyayla. 10 sene sonra, 20 sene sonra ben bu YouTube'u biraz da şey için biraz da kendi hatıralarım için yapmaya başladım. Videolara yıllar sonra dönüp baktığım zaman şu zaman şuradaymışım, şöyle düşünüyormuşum demek için. Bu da öyle bir şey. Bakalım 10 sene sonra, 15-20 sene sonra düşüncelerim değişecek mi?
gizlilik ya da ne bileyim mahremiyet algım, bakış açım değişecek mi acaba? Bunu merak ediyorum. Evet, burası Mauer Park. Sık sık geldiğim yerlerden, parklardan bir tanesi. Bol bol polis yığmışlar. Demek ki burada gene bir gösteri olma ihtimali var. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Burası bir Mauer Park'ın içindeki serbest kürsü alanı gibi bir yer. Kimi zaman müzik konserleri oluyor, kimi zaman gösteriler oluyor. Hatta burada çektiğim bir başka gösteriyi de arada koyayım. İşte böyle gösteriler oluyor burada. Bugün de herhalde bir protesto gösterisi ya da ona benzer bir şey var galiba. Etraf oldukça kalabalık. Neyse bizim burayla işimiz yok. Biz sohbetimize devam edelim. Gizlilik diyorduk. Dediğim gibi kamerayı çıkarttığımda ortamdan koşarak kaçan arkadaşlarım veya bir türlü kendisini güzel kamera fotoğraflara güzel çıkamadığını düşünen arkadaşlarım. Onlarla sorunum var. Onların bu tutumlarıyla sorunum var. Kesinlikle benlik bir durum değil. Ben kendimi iyi hissetmek için güzel giyinirim ama işte görüntü çekilecekse illa en güzel halimle olmalı. Yoksa o görüntü imha edilmeli, yok olmalı, çekilmemeli demem. O yüzden bir yere profil oluşturuyorsam ve birkaç fotoğrafımı yükleyebileceksem gayet sıradan, gayet salaş fotoğraflarımı da koyarım. Ki o profile bakan kişi gerçek Murat'ı görsün, gerçek beni görsün. İlla böyle çok jilet olmak gerekmez. Olunmamalı da. Çünkü o yanıltıcı bir dünya oluşturmuş olursunuz öyle. Bu benim düşüncem. O zaman ne yapayım? Ben gene görüntü çekmeye devam ederim. Birisi gelip de özellikle rica ediyorsa ya da istiyorsa silerim. Silmek de gerekir. Çünkü karşı tarafın nasıl bir durumda olduğunu bilemezsin. Dediğim gibi belki de bir yasak aşk içerisinde ya da bir suçlu tanık koruma programında deşifre olmaması gerekiyor. Öyle ya. Onu şimdi orada anlat bakayım sen niye silmek istiyorsun bu görüntüyü diye soramazsınız. O yüzden bir de milletle mi uğraşacağım? Onlarla mı didişeceğim ayaküstü? Adam saldırdı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. O yüzden hadi şöyle gidelim. İnsanlar Mauer Park'ta piknik yapıyorlar. Kendim için bir not. Murat, paten alacaksın korumalarıyla beraber, dizlikle, dirseklikle beraber, kaskla beraber. Paten kaymayı öğreneceksin. Artık YouTube videolarından ne olur yoksa kimden öğrenirsin bilmiyorum. Birisinden mi? Ve gelip burada paten kayacaksın. Burası olması şart değil. Bir yerde paten kaymayı öğreneceksin. Hep özenirim. Bir yerde harekete geçmek lazım. Ben de şöyle güzel bir yere bağdaş kurayım mı? Hadi gel bir yer bulalım. Gel. Buranın keyfi böyle çıkar. Sadece yürüyüp geçmekle olmaz. Hatta şu ağacın gölgesine oturayım gel.
1 yaşında bir bebek etrafımda dolaşıyor. Şu geçen. Biraz önce geldi. Birilerini arıyor herhalde. Kameranın yanına doğru yaklaştı. Dedim şimdi ya eline alacak merak edecek ya da çarpacak, devirecek. Fark etmedi, geçti yanından. Çocuklara bayılıyorum. Az önceki konuyu çok uzatmayacağım ama yani şimdi Mauer Park burası. Şu anda aşırı kalabalık. Gelip oturup güneşlenenler, dans edenler, sohbet edenler, birasını yudumlayanlar, piknik yapanlar, protesto gösterisine katılanlar. Bir sürü insan var yani. Çok kalabalık. Şimdi burada görüntü almak için, işte birinin görüntüsünü çekmek için ona önceden sorman lazım. Düşüncesinde olanlar buradan görüntü hayatta alamazlar. Mümkün değil. Pratik olarak mümkün değil. İnsanlara saygı duymak lazım. Onları rahatsız etmemek lazım. Bu asgari de bunu yapmak lazım. Orada adamın silinmesini istediği görüntüde ben karşıdan karşıya geçiyorum. Caddeden geçiyorum ve caddeyi çekiyorum enlemesine. O çekimleri severim ben. Eğer böyle cadde dümdüz ve böyle cetvelle çizilmiş gibiyse onu çekmek hoşuma gider böyle. Bir perspektif olur. İleriye doğru daralan. Bir de sokak güzelse eğer estetik bir görüntüdür. Ben de onu çekmek istedim. Sevdiğim de bir sokak burası. Bu iki kişi de bisikletiyle karşıdan geliyorlar. Dolayısıyla geldi. Yavaşlayıp durdular ben karşıdan karşıya geçtiğim için. Tabii görüntüye onlar da girmiş oldu böylece. Neyse işi çok sündürmeyelim. Doğrusu ben de bu vlogda ne anlatayım, ne konuşayım kararsızdım. Konu seçmekte zorlanıyorum doğrusu. Böyle bir olay yaşamış olduk, üzerine konuşmuş olduk. Şimdi yapacağım şey şu, müziğimi takacağım kulağıma ya da podcast, biraz hayata karışacağım. Sonra sizle dönüş yolunda görüşürüz. Telefon gelmiş. Evet, şimdi park yeter bugünlük bu kadar. Daha doğrusu Mauer Park yeter, şimdi bir başka yere gidiyoruz. Fakat farklı bir yoldan götüreceğim sizi. Biliyorsunuz 1989'da Almanya birleşmiş değildi. Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılmıştı. Evet, güneş de gözümün içine giriyor, çok güzel. Almanya tam ortadan olmasa da büyük bir kısmı, yani Almanya ikiye bölünmüştü. Doğu Almanya ve Batı Almanya. Almanya ikiye bölünürken Berlin de bölündü. Doğu Berlin, Batı Berlin diye duyarız değil mi? Ama ben yakın bir tarihe kadar buraya gelmeden önce Berlin'i aynı Almanya gibi iki parçaya bölündüğünü düşünüyordum. Doğu ve Batı olarak. Halbuki öyle değilmiş. 4 parçaya bölünmüş. 4 ülke Berlin'i paylaşmışlar. Şöyle göstereyim. Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği yani Rusya olmak üzere 4 ülke tarafından bölünmüş. Paylaşılmış. Fakat şöyle bir şey var. Berlin 4'e bölünmüş ama Berlin duvarı şehri ikiye bölmüş. Artık şimdi duvar tabii yıkılmış 89'da. Ortadan kaldırmışlar. Artık duvar falan yok ama duvarın olduğu yerler duruyor. Bir kısım duvarı da saklamışlar, o ayrı mesele. Birkaç önceki videoda Elif'le Berlin duvarını gezmeye gitmiştik. Onu da şuradan bırakayım, hep yaparlar. Dur, neresi oluyor? Şu taraf mı oluyor? Yukarıdan çıksın. Neyse, artık duvar falan yok. Onun yerine ne var?
Şu anda üzerinde yürüdüğüm yer, kamerayı çevirebilirsem. Burası zamanında Berlin Duvarı'nın geçtiği yer. Bakın, şurası ana cadde. Arka tarafı Mauerpark. Oradan biraz içeri girdim. Apartmanların arasında bu küçük patika Berlin Duvarı'nın o zamanki geçtiği güzergah. Şimdilerde böyle bir patika yol yapmışlar. Buraya gördüğünüz gibi bir takım anıtsal tarihi olayları gösteren fotoğraflar koymuşlar. Devam edelim biz. Berlin'deki apartmanlar. Yani sizi Berlin Duvarı'nın olduğu yerden yürütüyorum şimdi. ...1984. Şu anda ben şu noktadayım. Bernauerstrasse'nin Ruppinerstrasse ile kesiştiği noktadayım. Şu fotoğrafı hatırlayanınız vardır. Aşina olanınız. Dikenli tellerin üzerinden atlayan bir asker. Şu anda kucağında tutuyor. Bu kişinin hikayesi anlatılmış burada. Doğu Berlin'den Batı Berlin'e kaçışını anlatıyor. 1961'de, 1998'de de öldürülmüş. Şehrin içindesiniz ama böyle huzur veren, şirin, tatlı sokaklar var. Bu ne kuyruğu ya? Bu ne kadar uzun bir kuyruk. Bakıyoruz. Ben de bilmiyorum ne kuyruğu olduğunu. Test merkezi kuyruğu olabilir. Aa, Chimneys. Ben burayı biliyorum. Burada olduğunu bilmiyordum ben. Süper. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami. Ben burayı Instagram'da görüp kaydetmiştim. Buraya geleyim de yiyeyim diye. Bayağı reklam falan veriyorlar Instagram'a. Ama oranın burada olduğunu, burası olduğunu bilmiyordum. Bu tatlıdan benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de pek yok. Pek yok değil, yani geldiyse yeni yeni gelmişti. Yıllar evvel, belki 8-9 sene önce Ankara'da Tunalı İlmi Caddesi'nde bu tatlıdan yemiştim. Eminim burası oradan daha güzel yapamıyordur. Niye diyeceksiniz? Burada nedense çikolata sosunu gıdım gıdım koyarlar. Krep istersin, böyle az bir böyle hani çok az sıkar getirir. Çok az sıkar servis yapar. Bu tatlıdan da burada yedim bir defa. Burada derken Almanya'da.
ama yok. FM Pizza. Falafel. Türkiye'de falafeli bilmezdim. Almanya'ya geldim. Bir falafel mutfağı var. Orta Doğuluların Almanya'ya getirdikleri en önemli ürün falafel. Kızartılmış bulgur köftesi gibi bir şey. Şimdi bazılarınız diyebilir ya Murat bize mi anlatıyorsun hani falafeli? Ben vallahi Almanya'ya gelene kadar falafel nedir? Falafel diye bir şey mi var? Hiç haberim yoktu. Biraz sessizce yürüyelim mi? Böyle kafelerin içinden geçerken hop böyle bir kilise karşılıyor sizi. Size özel bir tatlı deneteceğim. Size özel bir tatlı göstereceğim. Tahmin ediyorum daha önce karşılaşmadınız. Bir tatlı, bir hamur işi, bir hamur tatlısı. Ama bir sonraki videoya. Tamam. O zaman bana bugün eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu anda bu videonun çekildiği sıralarda aşağı yukarı 900 tane abonem var. Bundan biraz daha fazla da izleyici sayım var. Tahminen bu video ile beraber 1000 oluruz. Öyle bir şeyim yok. Abone olun falan filan. Hatırlatmaya falan gerek yok. Nasıl yapacağınızı, nereden yapacağınızı ya da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şöyle parkın içinden geçelim mi? O zaman herkesi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burası da iyiymiş, bu park da iyiymiş. Bak şu karşıda 3 tane bank var ya. O bankların ortadaki bankın sağ tarafına da ben biraz oturayım biraz. Biraz da burada vakit geçireyim sonra eve. Kuzey Yarımküre'nin kuzeyindeyiz. Dolayısıyla geç hava kararıyor. Erkenden eve gitmenin pek bir alemi yok, değil mi? Neyse, hadi bay bay.